Merhaba arkadaşlar, Hisselong YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzla yeniden birlikteyiz. Uzun vadeli bir strateji yapıyoruz arkadaşlar burada. Stratejiyi nasıl oluşturuyoruz, nerelerden topluyoruz, hangi kurallar geçerli olduğunda satış yapıyoruz hepsini tek tek anlatacağım. Ve sonrasında da bu stratejiye uygun yeni hisseler var mı? Listemize yeni ekleyebileceğimiz ucuz hisse var mı? Bunu analiz edeceğiz hep birlikte. Son olarak da mevcut listemizde olan hisselerin tek tek son durumlarını inceleyip hangilerinde ekleme yapıyoruz, hangilerinde satış yapıyoruz. Bunları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi stratejimizi hızlıca bir hatırlayalım. Arkadaşlar stratejimizde 3 tane indikatör kullanıyoruz. Birincisi şu arada gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatörü arkadaşlar. Şöyle hemen ayarlarına bakalım. Williams yüzde aralığı indikatörün ayarlarında girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak, kapanış, zaman aralığı grafik. Zaman aralığının kapanmasını bekleyin, tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band -10, middle level -40, alt band -90 olarak belirlenecek ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bir diğer kullandığımız indikatör Kaufman hareketli ortalaması. Burada ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Default olarak 21 geliyor ve 21 olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Stil kısmından istediğiniz rengi ve kalınlığı ayarlayabilirsiniz. Evet, son olarak kullandığımız indikatör Williams VIX Fix indikatör arkadaşlar. Burada da ayarlarında sadece girdiler kısmında Show High Range. Bu kısmı tıklıyoruz arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Evet, şimdi bu indikatörleri nasıl kullanıyoruz? Hemen anlatalım. Öncelikli olarak haftalık grafikte çalışıyoruz. Haftalık grafikte şu arada gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatöründe bakın alt kısımda gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini, üst kısımda gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında kesik olmayan yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor arkadaşlar. Stratejimizde -90 seviyesinin altında kaldığı haftalarda ve aynı zamanda kırmızı düşüş mumu varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Daha sonrasında -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz. Tekrar -90 seviyesinin altına düşerse ilave etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi ilaveleri haftalık kapanışını, yani cuma günü saat akşam 6 olduktan sonra ya da 6'ya 10 dakika kala yaptığınız kontrollerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu stratejiyi uygularken bir sepet oluşturmanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu sepette en az 10-12 hissenin olması riskinizi güzel dağıtmanızı sağlayacaktır. Şimdi diğer indikatörümüz Kaufman hareketli ortalaması dedik. Şu siyah eğri olarak görüyorsunuz. Kaufman hareketli ortalamasında herhangi bir ayarlarında değişiklik yapmıyoruz dedik. Stratejimizin teknik analiz dışında belli başlı bazı kuralları var arkadaşlar. Bunlardan birincisi bu stratejiyi uygulayacağımız şirketlerin kar ediyor olması gerekiyor arkadaşlar. Kar etmeyen şirketlerde bu stratejiyi uygulamıyoruz. İkinci kuralımız piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'ten küçük olması gerekiyor. Ve üçüncü kuralımız ise PK oranı, yani fiyat kazanç oranı 20'den küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğum 3 kuraldan piyasa değeri bölü defter değeri veya PK oranı uygun olmasa dahi, eğer ki fiyatımız Kaufman hareketli ortalamasının üzerindeyse ve Williams yüzde aralığı indikatöründe -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geliyorsa yine de bu strateji uygulanabilir. Fakat bu sefer Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmak gerekir arkadaşlar. Son olarak VIX Fix indikatöründen bahsedeyim. VIX Fix indikatörünü dipleri ve zirveleri bulabilmek adına değerlendiriyoruz. Gördüğünüz yeşil mumlar üst taraftaki kahverengi çizgilerin üzerinde oluşuyorsa diyoruz ki burada bir dip çalışması oluşuyor. Tekrar gri mumlara döndüğünde dip çalışması tamamlandı diyoruz ve yükselişin devamını bekliyoruz. Diğer kullanım şekli ise şu. Bakın altta da bir kahverengi çizgi görüyorsunuz. Bu kahverengi çizgiyle gri mumların boyları eşleştiğinde, yani gri mumların boyları çok kısaldığında diyoruz ki buralardan düşüş gelebilir. Dikkatli olmak lazım diyoruz. Bakın 16 Temmuz haftasında bunu yaşamışız. Arkasından düşüşlerin geldiğini görüyorsunuz. Daha öncesinde bakın yine 20 Mayıs haftasında bunu yaşamışız ve arkasından 2 hafta boyunca düşüş gelmiş. Bu tip durumlarda
dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi toplamaları yaparken Williams yüzde aralığı indikatörünü nasıl kullanıyoruz? Onu da şöyle bir gösterelim. Şöyle endeksimizin üzerinden bir örnek çıkardım arkadaşlar. Bakın X90 seviyesinin altında 12 Ağustos haftasında ilk kapanışını yapıyor. Buradan alımımızı yapıyoruz. Daha sonrasında takip eden haftada 19 Ağustos 2024 haftasında tekrar X90 seviyesinin altında bir kapanış geliyor ve aynı zamanda kırmızı bir mum var. Buradan ikinci eklememizi yapıyoruz. Daha sonra X90 seviyesinin üzerine atıyor. Eklemeleri durduruyoruz ve baktığımızda 7 Ekim 2024 haftasında tekrar X90 seviyesinin altında bir kapanış geliyor. Buradan bir ekleme daha yapıyoruz ve takip eden haftada yine 14 Ekim 2024 haftasında yine X90 seviyesinin altında bir kapanış geliyor. Buradan da dördüncü eklememizi yaptık arkadaşlar. Daha sonrasında da yükselişlerin geldiğini görüyorsunuz. Geçtiğimiz hafta itibariyle de dip çalışmasının tamamlandığını görüyorsunuz. Şu anda bu yaptığımız 4 alımın ortalamasına göre %2,52'lik karlılığa geçmiş durumda. Bir önceki dönemde nasıl bir performans göstermiş ona da bakalım. Bakın daha önce X90 seviyesinin altında kapanış yaptığı hafta 16 Ekim 2023 haftası arkadaşlar. Ve daha sonrasında bir hafta kapanış yaptıktan sonra yükselişe geçtiğini görüyorsunuz. Satışımızı eksi 40 seviyesinin altında kapanış geldiği haftada yapıyoruz demiştik. Yani 3 Haziran 2024 haftası ve alım yaptığımız ve satış yaptığımız seviyeye göre baktığımızda %34'lük bir karlılık imkanı sunmuş oldu. Bir de bu stratejide Williams yüzde aralığında oluşan uyumsuzluklarda toplama yaptığımız miktarların yarısını satış yapıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluklara şöyle bir örnek gösterebilirim. Mesela şöyle baktığımızda 1 Nisan 2024 haftasından 8 Nisan 2024 haftasına geçerken fiyatın yükseldiğini fakat Williams yüzde aralığının aşağı doğru yöneldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlara uyumsuzluk diyoruz ve bu uyumsuzluk her oluştuğunda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Yani eksi 10 seviyesinin üzerinde oluşan bu tip uyumsuzluklarda dikkatli olmak gerekir arkadaşlar. Takip eden veya birkaç hafta içerisinde tekrardan düşüşler gelebilir. Bu bakımdan önemlidir ve riskimizi azaltmak için böyle durumlarda elimizdekinin yarısını satıyoruz. Böyle baktığımızda 8 Temmuz 2024 haftasından 16 Temmuz 2024 haftasına geçerken de benzer şekilde yine fiyatın yukarı doğru yöneldiğini fakat Williams yüzde aralığı indikatörünün aşağı yöneldiğini görüyoruz. Ve sonrasında haftalar boyu düşüşlerin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi stratejimizi bu şekilde anlatmış olduk. Bu hafta listemize yeni ekleyebileceğimiz hangi hisseler var? Hep birlikte bunun filtrelemesini yapalım. Evet, TradingView sitemizin ana sayfasına geliyoruz. Sol tarafta gördüğünüz 3 yatay çizgi var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ürünler kısmına geliyoruz ve takipçiyi seçip içinden hisselere tıklıyoruz. Evet, açılan ekranda endeks kısmında BIST 100'ü seçiyoruz. BIST 100 dışında kalan hisselerde bu stratejiyi uygulamanızı pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Daha riskli olacaktır ve daha uzun süreler beklemenize sebep olabilir. Evet, şurada artı butonumuz var. Yeni filtre ekleme butonumuz var. Buraya tıklıyoruz ve Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığını seçiyoruz. Sağ tarafta bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz ve filtre ekliyoruz. Ekledikten sonra hemen yanında küçük bir ok var. Buraya tıklıyoruz. Manuel kuruluma giriyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştirip en alttaki kısma eksi 70 yazıyoruz. Şimdi normalde stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisseleri aramamız gerekiyor arkadaşlar. Fakat filtreleme ekranında periyodu 10 olarak değiştiremediğimiz için ve herhangi bir hisseyi dışarıda bırakmamak adına ben eksi 70 yazıyorum. Hisseleri ekledikten sonra tek tek eksi 90 seviyesinin altında mı üzerinde mi ayrıca kontrol ediyoruz. Evet, uygula dedik. Şimdi bir filtre daha ekliyorum. Değerleme kısmından fiyatın deftere oranını seçiyoruz. Yine yanındaki küçük oktan 5 ve 6'ını seçiyoruz arkadaşlar. Şu an 21 hisse kaldı. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kuruluma giriyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıp uygula diyoruz arkadaşlar. Evet, 13 tane hisse kaldı. Şimdi bu hisseler nelermiş tek tek bakalım. Tüpraş zaten listemizde, bu yüzden eklemiyoruz. BİM hissesi var. BİM hissesini daha önce borçluluk oranlarını, rasyolarını incelemiştik arkadaşlar. Beğenmemiştik, bu yüzden eklemiyoruz. Türk Telekom var zaten listemizde. Coca-Cola hissesinin de borçluluk oranlarını ve rasyolarını incelemiştik ve beğenmemiştik, bu yüzden eklemiyoruz. Pegasus var. Pegasus'u listemize ekleyebiliriz.
Petkim zarar ediyor arkadaşlar. Son bilançoda zarar açıkladı. Bu yüzden eklemiyoruz. Ülker, Mavi ve Vespe hisselerinin daha önce borçluluk rasyolarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Batıcım zaten listemizde. Şok marketlerin de daha önce borçluluk oranlarını inceleyip beğenmemiştik. TÜKAŞ listemizde, Peker Gayrimenkul listesinin de 9 aylık bilançosundaki verilerine göre borçluluk oranlarını incelemiştik ve beğenmemiştik arkadaşlar. Bu yüzden listemize eklemiyoruz. Dolayısıyla bu hafta listemize ekleyebileceğimiz sadece Pegasus hissesi var. Pegasus hissesinin de yine borçluluk oranlarını inceleyip buna göre listemizde kalıp kalmaması konusunda değerlendirmemizi yapacağız. Evet, şimdi hemen öncelikli olarak Pegasus hissemizin bir grafiğine bakalım. Evet, Pegasus hissesinin grafiğini açtığımızda eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Güzel, şu anda toplayabileceğimiz seviyelerde gözüküyor. İsterseniz şöyle bir Fibonacci çalışması da yapalım. Şuradaki dipten şuradaki zirveye doğru bir Fibonacci çeksek. Evet, hatta şurada daha yüksek bir seviye var. Şuraya doğru çektik. Evet, seviyeler güzel çalışıyor gibi gözüküyor. Şurada bir desteğimiz varmış. Onu aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. 111.2 seviyesinde bir desteğimiz daha var. Buraya doğru hareket devam edebilir. Haftalıkta Kaufman hareketli ortalamasının altında kapanış yaptığını görüyoruz. Buralardan destek bulursa eğer tekrar Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atarsa ve 230 seviyesinin üzerine atarsa önümüzdeki dönemde tekrardan şöyle 260 seviyesine doğru hareket görebiliriz arkadaşlar Pegasus hissesinde. Evet, teknik analizimizi bu şekilde yaptıktan sonra bir de uygulamış olduğumuz uzun vadeli stratejinin daha önce nasıl bir performans verdiğini inceleyelim. Bakın burada 19 Ağustos 2024 haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Daha sonrasında böyle bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Baktığımızda %20'lik bir yükseliş gelmiş. Fakat -10 seviyesinin üzerine atamadan tekrar düşüşe geçmiş. Şurada alıp hala da elimizde tutuyor olsaydık şu anda %4.34'lük bir karlılığımız olacaktı. Tekrar -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Buralardan toplamaya başlanılabilir diye düşünüyorum. Tabii son bilançoya göre borçluluk rasyolarımızı da inceleyeceğiz. Bir önceki dönemde nasıl bir performans göstermiş ona da bakalım. Bakın 9 Ekim 2023'te şurada ilk kapanışını yapıyor. -90 seviyesinin altında. Takip eden hafta bir kapanış daha yapıyor. 16 Ekim 2023'te. Daha sonrasında -90 seviyesinin üzerine atıp 25 Aralık 2023 haftasında bir kapanış daha yaptıktan sonra şöyle şuralarda bir ortalama maliyetimiz olsa şöyle zirvesine kadar baktığımızda %84'lük bir kazanç imkanı sunmuş. Tabii şurada stratejimiz bize sat vermiş arkadaşlar. Baktığımızda 11 Mart 2024 haftasında ona göre bakarsak da %15'lik bir kazanç imkanı sunmuş arkadaşlar. Evet, Pegasus hissesinde bu stratejinin geçmişe dönük baktığımızda güzel çalıştığını görüyoruz. Bakın buralarda da -90 seviyesinin altında kapanışlar bittikten sonra güzel bir yükseliş görmüşüz. Evet, dolayısıyla stratejinin Pegasus hissesinde geçmişte güzel çalıştığını gördük. Fakat alıma geçmeden önce bir de son açıkladıkları bilançoya göre borçluluk oranlarını hep birlikte bir kontrol edelim. Eğer ki borçluluk oranlarında da bir sıkıntı görmezsek buralardan toplamalara başlayabiliriz. Evet, cari oranla başlıyoruz arkadaşlar. Bu oran birden büyük olmasını bekliyoruz. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 1.27, herhangi bir problem yok. Asit test oranı işletmenin her bir TL için ne kadar süratle paraya çevirebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayıdır. 1.25 çıkmış, problem gözükmüyor. Nakit oranına baktığımızda işletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi istenir. 0.84 çıkmış. Burada da problem görmedik. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler bu oranın düşük olmasını isterler arkadaşlar. %73'lük yüksek bir oran çıkmış. Bunu beğenmedik. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda bu da uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü ortaya koyar. %50'nin altına düşmemesi arzulanır. Oranımız %27 çıkmış. Bunu da maalesef beğenmedik. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan 3. kişilerin baskısından
kurtarır. Oranımız düşük çıkmış arkadaşlar. 0,37 çıkmış. Bunu da beğenmedik. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda da bu oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletme maddi öz varlıklarının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını istiyoruz. Oranımız 2,69 çıkmış. Bunu da maalesef beğenmedik. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu oranın %30'dan fazla olmaması istenir. Oranımız %20. Burada herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Evet, baktığımızda 4 tane oranda sıkıntı gördük. Çok da beğenmedik açıkçası arkadaşlar. Dolayısıyla ben listede tutmayacağım. Fakat geçmişte gösterdiği güzel performans da var. İsteyen arkadaşlar, Pegasus hissesi mali açıdan bir sıkıntıya düşmez diyen arkadaşlar buralardan toplama yapabilirler diye düşünüyorum. Ama ben dediğim gibi listede tutmayacağım ve listemizden çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarına bakalım. Ekleme yapacaklarımız var mı veya satış yapacaklarımız var mı, birlikte inceleyelim. Evet, Bantaş'ta başlıyoruz. Bantaş'ta daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda %8,73'lük karlılığımız var. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörümüze de baktığımızda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Boğaziçi Beton'a bakalım. Boğaziçi Beton hissesinde daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Henüz daha bu hissede kâra geçemedik. Hilal Holding'e bakalım. Hilal Holding'de daha önce 6 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams indikatöründe. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Tüpraş'a bakalım. Evet, Tüpraş'ta daha önce 5 defa adım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın, daha önce Tüpraş hissesinde 15 Ocak 2024 haftasında eksi 90 seviyesinden kapanışını yaptıktan sonra şöyle zirvesine kadar %46'lık bir yükseliş görmüşüz. Önümüzdeki dönemde benzer bir yükseliş bekliyoruz. Doğuş Otomotiv'e bakalım. Doğuş Otomotiv'de daha önce 5 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Credit West'e geçelim. Daha önce 6 alım yaptık. Şu anda eksi 10 seviyesinin de üzerine attığını görüyoruz. Bu hafta güzel bir yükseliş var. %19,87'lik karlılığımız var arkadaşlar. Bekliyoruz. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Önümüzdeki dönemde eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Tosya'ya bakalım. Tosya'da daha önce 7 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın, dip çalışmasının hala da devam ettiğini görüyoruz. VIX Fix indikatöründe. Bu yeşil mumlar gri muma döndüğünde hareketin daha da hızlanmasını bekleyeceğiz. Akfen yenilebilir enerji hissesine baktığımızda burada da eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladığını ve alımları durdurduğumuzu biliyorsunuz. Daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Akfen hissesinde de daha önce bakın 4 Aralık ve 18 Aralık 2023 dönemlerinde eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra böyle zirvesine kadar %97'lik bir yükseliş görmüşüz. Şişe cama geçiyorum. Şişe camda daha önce 7 alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams indikatöründe herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptığında elimizdekileri satıyor olacağız. Evet, QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i arkadaşlar. Buradaki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. Bu ETF'i almak için aracı kurumunuzdan yabancı hisse senetlerine yatırım yapma konusunun açılmasını talep etmeniz gerekiyor. Evet, daha önce 29 Temmuz haftasında alımımızı yaptık. Şu anda dolar bazlı olarak %12,71'lik karlılığımız var. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde elimizdekileri satacağız. Turkcell'e bakalım. Turkcell'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %4,46'lık karlılığımız var. Ereğli'ye bakalım. Evet, Ereğli'de daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir problem yok. Beklemeye devam ediyoruz. Ekleme de yapmıyoruz arkadaşlar. %5,21'lik karlılığımız var. Eys Eczacıbaşı hissesine geçtiğimizde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde, henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmadığımızı görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada da %6,36'lık bir karlılığımız var. Bera hissesine bakalım. Bera hissesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. %6 karlılığımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Evet, İş Bankası'na bakalım. İş Bankası'nda daha önce 2 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz.
Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın VIX Fix indikatöründe dip çalışmasında tamamlandığını görüyoruz. %8.8'lik karlılığımız var şu anda. Göltaş'a geçelim. Evet, Göltaş'ta daha önce 2 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atıp sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satacağız. Şu anda %12.92'lik bir karlılığımız var. ARD Grup Bilişim hissesine baktığımızda daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerine henüz atamadığımızı görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. %3.43'lük karlılığımız var. TUKAŞ'a bakalım. TUKAŞ'ta daha önce 2 alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce TUKAŞ'ta da eksi 90 seviyesinin altında 2 kapanış yaptıktan sonra şöyle bir yükseliş geldiğini görüyoruz. Benzer yükselişi de önümüzdeki dönemde bekliyor olacağız. TAP Gıda'ya baktığımızda daha önce 2 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz Williams indikatöründe. Henüz dip çalışmasının tamamlanmadığını görüyoruz VIX Fix indikatöründe. Şu anda %5.57'lik bir karlılığımız var. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Euro'ya bakalım. Euro'nda daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Yapı Kredi'ye baktığımızda daha önce 3 defa alım yaptığımızı görüyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmadık. Evet, şu anda %17.08'lik bir karlılığımız var Yapı Kredi hissesinde. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Astor'a baktığımızda evet, Astor'da daha önce bir defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerine attı. Hatta eksi 10 seviyesinin de üzerindeyiz. Geçtiğimiz hafta eksi 10 seviyesinin üzerinde bir uyumsuzluk oluştuğunu söylemiştim arkadaşlar ve elimizdekilerin yarısının satılması iyi olacağını söylemiştim. Şu anda %44.54'lük bir karlılığımız var. Bu haftada yükselişle devam etti. Bu sefer de VIX Fix indikatöründe güçsüzlük oluştuğunu görüyoruz. Yani dikkatli olmamız gereken dönemlerdeyiz. Astor hissesinde yeni alım önermiyorum. Buralardan düşüşler gelebilir. Fakat buralarda satış yapmamızı da gerektirmiyor arkadaşlar bu stratejiye göre. Belli noktalara kadar gevşeyip tekrardan yönünü yukarı da çevirebilir. Bu yüzden eksi 40 seviyesini takip edeceğiz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satacağız. Şu anda dediğim gibi %44.54'lük karlılığımız var. Batı Çim'e bakalım. Evet, Batı Çim'de daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin üzerine attığımızı görüyoruz. VIX Fix indikatöründe henüz dip çalışması tamamlanmamış. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın daha önce 8 Ocak 2024'te eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda zirvesine kadar %133'lük bir yükseliş yaşamışız. Akbank'a geçiyorum. Akbank'ta daha önce bir defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Dip çalışmasını da tamamladığını görüyoruz. %20.84'lük karlılığımız var. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme ya da satış yapmıyoruz. Çimsa'ya geçelim. Evet, Çimsa'da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %28.71'lik karlılığımız var. Baktığımızda eksi 10 seviyesinin üzerindeyiz. Çimsa hissesinde de geçtiğimiz hafta bir uyumsuzluk oluştuğunu söylemiştim. Fiyatımız yukarı giderken Williams yönünü aşağı çevirmişti. Ve burada elimizdekilerin yarısını satabiliriz. Dikkatli olmak lazım demiştim. Fakat yine de fiyat yükselişte devam etti. Bu sefer de VIX Fix indikatöründe güçsüzlüğün oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla buralardan yeni giriş için uygun bulmuyorum. Elimizdekileri tutabiliriz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekileri stratejimize göre satıyor olacağız. Evet, Türk Telekom hissesiyle devam ediyoruz. Türk Telekom hissesine daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda başa baş noktasındayız arkadaşlar Türk Telekom hissesinde. Bakın Türk Telekom hissesinde daha önce 16 Ekim 2023 haftası eksi 90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra şöyle zirvesine kadar baktığımızda %202'lik bir yükseliş yaşamışız. Evet arkadaşlar, pazar günü yine her pazar olduğu gibi bu sefer de kısa vadede yükseliş potansiyeli olan hisseleri inceleyeceğiz. Bu videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.